Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, M-Pro Classic 2025'te bugün Mustafa Yıldız podyuma çıktı arkadaşlar. İlk eliminasyon tamamlandı. İlk eliminasyonda arkadaşlar birinci olarak bitirdi. Burada özet itibariyle şunu bahsetmek istiyorum. Birazdan zaten görüntülere geçeceğiz. Siz de zaten göreceksiniz. Anlayan anlayacak, anlamayan anlamayacak arkadaşlar. Maalesef ki podyumda gerçekten kalabalık bir podyumdu. Kalabalık bir podyum içerisinde bir tane bile ne kuruluyla, ne simetrisiyle, ne klasik fizik görüntüsüyle, ne de kategori uyumuyla alakalı bir tane bile adam yoktu. Yine bir tane rakibi vardı. Bir önceki yine İspanya'da karşısına gelen rakibi geldi. Ve onunla beraber tekrar tekli eliminasyon yaptılar. Ve onun sonucunda büyük ihtimalle hem kuruluyla beraber hem sırt detaylanmasıyla beraber hem de aynı zamanda formuyla beraber yine Mustafa Yıldız'ın aldığını düşünüyorum, açık ara. Bu süreçten itibaren de hadi bakalım geçelim videoya. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, ilk eliminasyon görmüş olduğunuz üzere sıralama başladı. Sıralamada görmüş olduğunuz üzere ilk sıralama. Evet, Mustafa Yıldız'ı görüyorsunuz ve aynı zamanda diğer rakiplerini görüyorsunuz. Şu anda maalesef görmüş olduğunuz üzere hepsi birbirinden ayrı formlara sahip birçok sporcu var podyumda. Yine en başta görmüş olduğunuz üzere sporculardan bir tanesi, şöyle göstereyim. Bu görmüş olduğunuz kişi Mustafa Yıldız'ın tek rakibi ve maalesef ki o da hem sırt dolunun azlığı hem de aynı zamanda biceps ve triceps'teki detaylandırma eksikleri ve aynı zamanda vakum pozlama eksikliği. Bu vakum pozlamadan ön duruşlarda özellikle kanatların eksikliğinden kaynaklı da ciddi bir problem yaşıyor diye düşünüyorum sevgili dostlar. Ama ciddi anlamda bakıldığında da podyum gerçekten, bana soracak olsanız uzun yıllardır izlediğim en boş podyumlardan bir tanesi. Tabii haterlar şimdi çıkacak, diyecekler ki ya hocam hep böyle diyorsun ama işte Mustafa kazanıyor. Ya arkadaşlar, kazanacak zaten, adamın formu iyi, fiziği iyi. Adamın tek eksi yönü koskocaman boğa gibi bacaklarının olması ve üst ve alt dengesine baktığın zaman kesinlikle klasik fiziğe uymaması. Ve bu noktada da maalesef ki şu podyumda şu anda bir tane bile Mustafa Yıldız'la rakip olabilecek değil, Mustafa Yıldız'ın üstüne çıkabilecek ve aynı zamanda Mustafa Yıldız'la yan yana durup klasik fiziği barındırabilecek bir tane bile sporcunun olmaması. Tabii sizler burada benim bu bütün söylemlerimin hepsini haterlık veyahut işte Türk düşmanlığı, işte hocam niye böyle yapıyorsun gibi algıladığınız için maalesef ki herhalde gözünüzün önündekini göremiyorsunuz diye varsayıyorum. Başka bir şey, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Evet, Mustafa Yıldız'ı şu anda görüyoruz. Mustafa Yıldız'ın gerçekten glut kuruluğu, arka bacak, iç bacak ve aynı zamanda sırttaki detaylandırması gerçekten muazzam güzel arkadaşlar. Ve önden özellikle proporsiyonda double biceps'te ve ön bacak detaylarıyla ve klasik poz rutinindeki duruşuyla beraber inanılmaz şaşalı. Evet arkadaşlar, gerçekten de inanılmaz şık duruyor arkadaşlar. Peki bu Mustafa Yıldız'ı ciddi anlamda ön plana taşıyacak mı? Tabii ki taşıyacak, çünkü neden? Podyumda bir tane bile adam. Evet arkadaşlar, ilk eliminasyon. İlk eliminasyon sıralamada bakalım nasıl gerçekleşecek, hep beraber göreceğiz. Bir önceki turda karmayı gördük. Şimdi ilk eliminasyonda bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet, 20 numarayla ortaya alan ve aynı zamanda 25 numarayla birinciliğe oturan Mustafa Yıldız'ı görüyoruz arkadaşlar. Ama maalesef ki yine ilk eliminasyonda fark etmiş olduğunuz üzere ciddi anlamda hem proporsiyonu hem de duruşuyla hem de kuruluyla beraber Mustafa ile rakip olabilecek sporcu yok. Yani ilk eliminasyon bu. Esasında 19 numara biraz iyi duruyor ama maalesef ki onda da kütle eksikliği ve aynı zamanda detay eksikliği çok fazla. Özellikle arka bacak ve glutta ve sırtta ve aynı zamanda şu anda da bakalım sırtı bir kontrol edelim. Tekrardan siyahinin, evet, 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 maalesef ki kas olgunluğu çok düşük, özellikle arka bacakta mükemmel eksikleri var. Evet, bunun yanı sıra işte görmüş olduğunuz üzere podyum bu arkadaşlar. Çok fazla bir şey de söylenecek bir şey yok. Bikini modeller gelecek, bikini modelleri çok merak ediyorum. Rukiye var,
ve Gülşah çıkacak. Rukiye ile beraber Ivanna'nın sıralamasını bekliyorum. Çünkü Ivanna'yı sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım Ivanna tekrardan bikini podyumunda birinciliği alabilecek mi sevgili dostlar? Bu benim inanılmaz dikkatimi çekiyor. 20 numaranın duruşunu görüyorsunuz şu anda. Kesinlikle vakum pozlaması vermiyor ve duruşlarında özellikle çift double biceps'te özellikle ciddi anlamda biceps detaylandırmada ciddi eksikler var ki şu anda zaten görüyorsunuz. Her biceps verdiğinde maalesef o kat söz konusu bile değil. Mustafa gerçekten bu noktada ciddi bir cutting süreciyle beraber, kurumasıyla beraber ön plana çıkan sporculardan bir tanesi ve bununla da şu anda Avrupa'da sıralamaya götürüyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle de zaten karşısına herhangi bir yeterli bir sporcu gelmediği sürece de zaten bu böyle devam edecek. Evet arkadaşlar, ilk eliminasyonda görmüş olduğumuz sporcular bunlar. Sizleri tatmin etti mi etmedi mi bilmiyorum. Mustafa'nın yolu bahtı açık olsun. Umarım olimpiyada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder arkadaşlar. Bakalım şimdi bunun hemen sonrasında arkadaşlar tekrardan bir eliminasyon gerçekleşecek. Mustafa Yıldız'la yanındaki rakibini tekrardan podyuma çıkartacaklar. Burada maalesef ki ortada sıkışıyorlar, hatta birazdan gülüp arkalarına temessüm edecekler poz veremedikleri için, görmüş olduğunuz üzere. Evet sevgili dostlar, 20 numarada özellikle bicepsle özellikle omuz detaylandırması ufak nüanslar var, yani eksikler var. Esasında alt üst dengesine baktığınız zaman klasik fiziği barındırsa da ciddi eksiklikleri var. Güzel bir sporcu ama eksik bir sporcu. Mustafa Yıldız yine hepsinin arasında en iyi gözüken sporcu arkadaşlar. Bu da apayrı bir konu. Evet arkadaşlar, tekrar eliminasyon başladı. İkili mücadele. İkili mücadelenin sonunda da zaten videoyu sonlandıracağım. Evet, bu ikili mücadelede gerçekten güzel bir performans sergiliyor Mustafa. 20 numaradaki maalesef ki biceps detaylandırmasının eksikliği ve aynı zamanda iç bacakların eksikliği, sırt pozlamasında özellikle sırtın eksikliğiyle beraber maalesef ki arka plana düşüyor ki burada da omuzda biceps ve tricepsin zaten eksikliğini görüyorsunuz. Ciddi anlamda problem teşkil ediyor arkadaşlar bu unsur. Evet, şimdi back double biceps'te hem Mustafa'yı hem de 20 numaranın detaylandırmasını görüyorsunuz ki 20 numara maalesef ki o kadar ön planda değil. Evet, bakalım Taylor Minion hakem nasıl karar verecek? Amerika'da olsaydı 20 numarayı seçerdi. Avrupa'da bakalım şu anda kararını nasıl verecek? Ama Taylor şu anda Amerika'da böyle bir podyumda Mustafa ile 20 numarayı yan yana koysalar 20 numarayı tercih edine üstüne bahse bile girebilirim. Çünkü hangisi klasik fiziğe uyuyorsa direkt onu seçiyor. Hadi kapatalım ve kapanış yapalım. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, Empro klasik fizik sıralaması da sporcuları da net bir şekilde görebildiğinizi umut ediyorum. Elimden geldiği kadar da yorumlamaya çalıştım. Açıkçası hiç zevk almadım. Çünkü neden? Mustafa'dan başka hem kuruluyla beraber hem kütlesiyle beraber hem kas olgunluğuyla beraber podyumda durabilen benim niyazımda hiç olmazsa sadece bir tane sporcu vardı. O da 20 numaraydı zaten. Onu da sürekli dile getirdik. Onun dışında bir tane bile sporcu yoktu arkadaşlar. Bu kadar adamın içerisinde. Siz de zaten detaylı olarak durdura bakın. Siz de zaten fark edeceksiniz. Hepiniz arkadaşlar güzel bir pazar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyorum.